Arkadaşlar bugün Disney Park maceramın ikinci günündeyim ve sırada Epcot var. Heyecanla beklediğim Guardians of Galaxy'nin yeni bölgesi sonunda açıldı. Bence teknolojisi yüzünden kendisinden çok bahsettirecek ve Disney'nin en iyi ride'ı olmaya aday olan Cosmic Rewind Ride'ını denemek için sabırsızlanıyorum bugün. Ratatouille'nin geçen sene açılışını son anda kaçırdığım bölgesi vardı ve sonunda açılışını tamamladı. Sinemadan hatırlayacağınız Gusto'nun restoranından inanılmaz 3D macera ride'ına kadar bir sürü eğlenceli şey var. Ratatouille bölgesini gezmek ve şöyle doya doya atmosferin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Epcot'un heyecanı tabii bu ikisiyle bitmiyor. Açıldığı günden itibaren ağızlardan düşmeyen, yemeğinizi yerken adeta camdan Samanyolu yıldızlarını izlediğiniz Space 220 restoranında güzel bir öğle yemeği yiyeceğim ve dahası da var. Anlayacağınız Epcot'ta dolu dolu bir gün beni bekliyor. Yine uzun ve muhteşem bir gün olacak. Hadi gelin siz de bu güzel günde bana katılın. Hiç vakit kaybetmeden yine güne başlıyorum arkadaşlar. Hollywood Parkı'nın önünden Skyliner gondoluna bindim. Disney Skyliner projesi Walt Disney yıllar önce hayalini kurduğu ama maalesef gerçekleştiğini göremediği projelerden bir tanesi. Gondol ile Disney'nin 4 resortuna ve 2 ayrı parkına gidebiliyorsunuz. Disney bu projeyi yıllar içinde bütün resortlarına ve parklarına ulaşabilen bir ulaşım aracı haline getirmek istiyor. Eğer bu projeyi tamamlayabilirlerse bence gerçekten Jetgiller gibi bir şey olur bu. Disney Skyliner gondolu Epcot Parkı'na girmek için en iyi seçenek. Gondolda parkın ana girişindeki bütün sırayı atlıyorsunuz ve direkt parkın arkasına iniyorsunuz. Yani tam da yeni açılan Ratatouille bölgesinin dibine geliyorsunuz. Camdan dışarısını görüyor musunuz arkadaşlar? Ufacık Eyfel Kulesi'ni bile düşünmüş adamlar. Geçen sene geldiğinde Ratatouille bölgesinin etrafı böyle duvarlarla kaplıydı. Dışarıdan çok fazla bir şey göremiyordun. Disney yaptığı bir projeyi o büyüsü bozulmasın diye ya da dışarıya spoiler sızdırılmasın diye saklamayı çok iyi beceriyor. Dışarıdan baktığında neyle karşılaşacağını falan hiç anlayamıyorsun. Onun böyle heyecanını iyi koruyorlar. Ama o saklama bugün sona eriyor. Elimden kaçamayacaksın. Sabaha kadar buradayım. Bagetlerim var ya bak içinden geçeceğim Disney içinden. Parkın arkasına gelmek üzereyim arkadaşlar. Park gezime ne kadar Ratatouille bölgesini görmek için heyecandan ölsem de buradan başlamayacağım. Çünkü heyecandan daha fazla öldüğüm bir yer var. O da Guardians'ların bölgesi. Oh yeah baby. Guardians'lardan başlıyoruz arkadaşlar. Guardians'lardan. Marvel'cılar sıraya geçin. Daha ilk girişte bence etkilenmemek imkansız. Nova Corps'ların Star Blaster uzay gemisi kapı gibi karşıda duruyor. Bu nedir böyle? Star Blaster ismiyle cismiyle karşımızda arkadaşlar. Ya çok fena bir şey olmuş bu. Ben çok etkilendim. Söze giremiyorum ya. Ya geminin detayları karşısında falan şapka çıkarmamak çok zor. Marvel'ın var ya fanatikliğini geçtim. Fanı olmasınız bile bundan bence etkilenmemek çok zor. Bunun bir de çılgınlığına paralel içeride bizi bekleyen 3D ekranlı roller coaster var. Onda da Disney yeni bir teknoloji denedi. Sağ alt tarafta promo videosunu koydum. Orada belki kafanızda biraz fikir oluşur diye ride'ın nasıl bir şeyle olduğu ile ilgili. Ride ilk defa ara ara IMAX ekranının yanına geliyor. Tabii orada Celestial'larla ilgili dönen bir senaryo var ekranda. Ve ara ara da hızlanıyor içeride. Yani kısacası bindiğiniz vagon bir Star Blaster gibiymiş gibi hareket ediyor bu senaryo döngüsünde. Ve Guardians'lar da sizi geminize saldıran Celestial'lardan sizi kurtarmaya çalışıyor. Yani roket gibi bir şey olmuş öyle söyleyeyim. On behalf of all Xandarians, I hope you have enjoyed exploring the wonders of Xandar. As you have seen, your world and ours were born at the same moment, one which you refer to as the Big Bang. As such, we are all galactic neighbors in a vast universe which we and countless others share. For you to travel to Xandar would take 2.5 million years, assuming you had a ship that could fly in the Kapılar açıldı, içeri yaklaşıyoruz arkadaşlar. Heyecan var ya dorukta, adım adım yaklaşıyoruz. Ya rayda giderken o aradaki sinematikler falan acayip gaza getiriyor değil mi? Şu an var ya bak acayip yükseldim. İster misiniz bir de Galactus'la falan içeride karşılaşalım ekranda? Ya da bizim böyle RDJ'in Doctor Doom'u ile falan ekrana çıksın. Of. Acayip heyecanlandım şu an. Gelsin artık bu ride ya. Gelsin bu şu sıra bize. Yeter. Beklemekten sıkıldım.
There's no cause for alarm. Turn off that alarm. I've got an important transmission coming in. Hey, what's up, Delta? Our cosmic generator has been stolen. What? How? What do we think of that? That thing's gotta be worth a fortune. I am Groot. Yeah, who do you think took it? Perhaps that really big man outside your ship. Well, that is a big man. I need to alert Nova Prime. I am watching terrorists, dogs. That's not creepy at all. This species has failed. Wait, whoa. We didn't even know there was a test. He's got the cosmic generator. He's creating a new jump point. Jump point to where? Some kind of huge jump point. It's going back to the dawn of time. Why? To erase some error. Ho ho ho, Ride ile ilgili ne anlatsam arkadaşlar. O müzik, o atmosfer, o ride'ın sizi ara ara ekrandan alıp dekor gezegenlerin falan etrafında hızlı gezdirmesi, Celestial'lardan falan kaçmanız inanılmazdı. Beni buradan bütün gün zor çıkarırlar. Bak size söylüyorum buradan. Bütün gün yatacağım ya burada. Tamam, benim için Epcot günü bu kadar. Bırakın ben buradayım bütün gün. Hemen Ride ile ilgili bir iki bilgi vereyim. Ride yeni açıldığı için normal sıraya giremiyorsunuz arkadaşlar. Sadece günde 2 kere ödeyerek binebiliyorsunuz Ride'a. Ve giriş ücreti de $15. Heyecandan buraya koşarak geldiğim için etraftaki mağazalara falan bakmaya hiç vaktim kalmadı ama etrafta girebileceğiniz böyle gift shopları falan var. Siz benim gibi yapmayın. Buraya geldiğinizde yavaş yavaş etrafa bir bakın, sonra Ride'e gelin. Benim heyecandan hiç vaktim kalmadığı için Space 220 için yaptığım rezervasyon saati geldi. O yüzden direkt oraya geçiyorum şimdi. Aboard this elevator. In just a few moments, you'll be on your way up to Space 220 aboard this entire space. Latest in space elevator design and technology. Today, you'll have a spectacular view of Florida and the eastern seaboard. Enjoy the ride. Uçuyoruz arkadaşlar. Bu nedir böyle? Acayip bir moda girdim. Yer çekimli ortamda sırf şu asansördeki efektten dolayı ben kendi kendime havalanacağım galiba. O kadar gaza geldim. Sanki böyle gerçekten uzay istasyonundaymış gibi çok fena bir moda sokuyor sizi. Bak, bir de bu moddan çıkmamız için hani astronotların kendileri yapıyorlarmış gibi sebze laboratuvarı falan da yapmışlar buraya. Ya yok, böyle olmayacak mı? Bırakın beni, ben havalanıyorum kendim. Oo, bu nedir arkadaşlar? Karşıdaki camı görüyor musunuz? Ben bu kadarını beklemiyordum. Gelmeden önce bir iki fotoğrafını görmüştüm Space 220'nin ama hiç bu kadarını beklemiyordum. Ya kolumu camdan uzatsam sanki böyle yıldızlara dokunacak gibi bir his var. O kadar gerçekçi yapmışlar. Dekor falan gerçekten şahane. İçeride sanki böyle uzay istasyondaymışsınız gibi bir sessizlik de var. Dikkat ettiniz mi? Hiç arka fon müziği falan yok. Tam böyle bir uzay sessizliği var içeride. Ürpertici. Space 220'nin menüsü de fix bir menü. Öğlen yemeği için kişi başı $55 veriyorsunuz. Başlangıç ve ana yemek seçeneklerinden birer tane seçenek seçebiliyorsunuz. Şimdi öğle yemeğimiz bitti. Space 220'den çıktım, aşağıya doğru Norwich bölgesine gidiyorum. Epcot'ın olayı bütün ülkelerin temsili bölgelerinin olması. Her ülkenin kendi yerine göre Disney'nin örtüşen karakterlerini koymuşlar. Örneğin Norwich bölgesinde Frozen var, Fransa bölgesinde Ratatouille var ve diğerleri de bu şekilde gidiyor. Karakter olmayan bölgelerde ise ülkeler kendi kültürlerinden Disney temasında bir şeyler satıyorlar. Ya inanır mısınız? Bir ara Türkiye'yi koymayı da düşünmüşler ve sonradan bazı sebeplerden dolayı vazgeçmişler. Acaba olsaydı nasıl bir şey olurdu? Neler satarlardı? Değil mi? Çok merak ettim şu an. Ya da bize uygun Pixar bir karakter yaratır mıydı ya? Ne diyorsunuz? Düşününce aslında şey olabilirmiş. Monster Inc.'e milleti Maraş dondurmasıyla böyle sinir eden dayılar vardı ya. Onları arka plana koyabilirlermiş. Ya da hani biri vardı ya, neydi ismi? Gülerek durmadan bir şeyler kesiyordu. Onu böyle Toy Story'nin arka planına koyacaksın, tamam mı? Bug'a girmiş gibi durmadan bir şeyler kesecek. Önde Buzz Lightyear şey diyecek. To Infinity and Beyond. Arkadaki bu arkadaş da To Onion and Pepper diyecek. Bunun bir de var ya, oyuncağını yaparlardı. Yok satardı vallahi, yok.
Norveç bölgesinden hemen hızlıca Almanya'nın bölgesine geçtim. Ya aslında hızlıca götüm Ratatouille'ye hemen gitmek istiyorum ama bu yerleri de boş geçmeyelim. Almanya bölgesinde Karamell Küche diye bir mağaza var. Oraya girdim şimdi. Karamell Küche'nin içinde aldığınız cam şeyleri customize edebileceğiniz bir yer var. Burada bak şey yapabiliriz. Bir bardağa Toy Story çizdirip arkasına durmadan bir şeyler kesen arkadaşı yine koyabiliriz. Yavaştan markalaşmaya başlayalım değil mi? Disney duyuyor musun beni? Bize de bir karakter ver. Aha bak burası Epcot'ın tamamını göstermek için güzel bir yer. Biz karşıdaki topun sağından buraya doğru geldik arkadaşlar. Guardianslar Epcot topunun hemen sağ tarafında kaldı. Benim sağımda ise Almanya var ve şimdi de sola doğru yani Fransa bölgesine geçeceğiz. Ulan böyle anlatınca sanki Disney değil de uluslararası toplantıların olduğu yermiş gibi oldu. Ratatouille'ye geçmeden önce Joffrey's'te bir pit stop verelim arkadaşlar. Eskiden Disney'de çok iyi kahve seçenekleri sunan yerler yoktu. Sonra Starbucks geldi bir ara. Bu durum biraz toparlandı ama yine öyle top seviyelere kadar çıkmadı. Ta ki Joffrey's gelinceye kadar. Joffrey's kahvelerin kahvesini yapıyor. Benim favorilerimden Shaken Jamaican'ı bir deneyin derim. Sonunda Ratatouille'ye gelebildik. Ulan herkes rayda doğru koşuyor. Anlamadım ne oluyor. Beni de bir panik aldı. Ben de kapıldım bu dalgaya arkadaşlar. Ama şunu söyleyebilirim. Daha girer girmez o Ratatouille'nin dünyasında olmanın duygusunu çok iyi yaşıyorsunuz. Taşlı sokak, ufacık Eyfel Kulesi, Parizan stili binalar, net filmin içindesiniz. Mademoiselle, peyniri bir kere de gömmeyeceksin. Çiğniye, tadını çıkara yiyeceksin. Remy'nin o en sevdiğim sözü. Coming, everyone. Vous serez toujours les bienvenus chez À bientôt et bon appétit. Mino. Ride'ın tamamını gösteremedim ama bir sahnesi vardı arkadaşlar, çok iyiydi. Şeften kaçarken bir ara masanın altına girdik. Sonra şef bizi böyle masanın altında buldu. Oradan bizi kovalarken paspasla ekrana doğru şöyle bir vurdu. O an bizim araç deli gibi titremeye başladı ve bir anda geri gitmeye başladık. Ekrandan da paspas efekti tam olsun diye aynı zamanda üzerimize su sıçrattılar. O an falan böyle çok hoşuma gitti. Gerçekten müthiş bir sahne olmuş. Çok eğlendirdi beni. Şimdi Fas bölgesine geldim. Bak burası atraksiyonu olmayan bölgelerden bir tanesi arkadaşlar. Nasıl bir yer olduğu ile ilgili kafanızda bir fikir oluşması için güzel bir örnek. Aslında Aladdin'le ilgili buraya 10 numara ride olurmuş ama fırsatı kaçırmışlar. Belki Abu Dhabi'deki yeni lokasyonuna yaparlar bir şeyler. Ama başta da dediğim gibi atraksiyon yoksa o zaman böyle etrafı geziyorsunuz. Hediyelik eşya alıyorsunuz. Ya da varsa o bölgenin restoranı, orada güzel bir yemek yiyorsunuz. Şimdi sıradaki yer Çin'e geldik. Ya burada bir arkadaş vardı, çılgın dizaynlarla pamuk şekeri yapıyordu. Ne zaman bu arkadaşı görmek için buraya gelsem adamla bir türlü denk gelemedik. Ben herifi yakalayıncaya kadar Covid oldu, o derken bu derken adam ülkesine geri gitti. Disney bu arkadaşı ne olur geri getir. Lan bir türlü denk gelemedik. Ama öyle böyle değil arkadaşlar. Adam 10 numara dizaynlar yapıyor. Sosyal medyada falan denk geldiyse görmüşsünüzdür. Ne zaman biri böyle Disney'de pamuk şekeriyle bir şey paylaşsın bilin ki hepsi bu arkadaşın eseri. Adam şeker değil, sanat yapıyor, sanat. Diyeceğim o Disney bu arkadaşın ne olur geri getir. Ben bıktım buraya gelip boş dönmekten.
Çin'in House of Good Fortune mağazasının içinde de Çin'le ilgili yok arkadaşlar. Katanalar çok hoşuma gitti. Bir tane alsak mı? Ne yapsak? Şu Ghost of Tsushima'daki Cengiz Han tasarımına benzeyen heykel de çok iyi olmuş ama bu da alınır da nereye koyacağız? Siyah katana da çok şahane olmuş. Şeye benzemiyor mu arkadaşlar? Demon Slayer'da izleyen var mı bilmiyorum da Tanjiro'nun Nichiri Blade'i vardı ya, biraz onu hatırlatmıyor mu? Bunu alıp var ya bak ortalıklarda Fire Breathing, Fifth Form diye manyak gibi gezerim. House of Good Fortune'un içinde daha alınacak bir sürü şey vardı. Mehcan domino oyunundan çeşitli aromalı tütsülere, tütsülerden çok tatlı şu tişörte kadar bir sürü güzel ürün var arkadaşlar. Ama benim favorilerimden bir tanesine yine denk geldik. Mango aromalı mochiler. Son zamanlarda durmadan manyak gibi bunlardan yiyorum. Acayip bağımlılık yapan bir şey. Çin bölgesi böyleydi arkadaşlar. Atraksiyonu olmamasına rağmen bence gezilecek bir yer. Aslında burada da Disney fırsatı kaçırmış biraz. Buraya da Mulan'la ilgili bir şey yapılabilirmiş. Örneğin Guardians'ın teknolojisini kullanan bir roller iyi olurmuş. Şimdi yine bir ara verelim, içeceğimizi yapıştıralım ve sonra da keşif etmeye devam edelim. Sıradaki yerimiz Japonya. Japan baby. Hadi bakalım. Buradan nasıl çıkacağız bugün hiç bilmiyorum valla. Japonya'nın da ride atraksiyonu falan yok arkadaşlar ama olmasa ne olur değil mi? Japonya bu. Adamlar daha doğuştan eğlencenin en kralının olduğu yer. Bak şimdi daha girer girmez bayılıyorum paraları. Bu Pokemon kartlarından hangisini boş geçersin? Gel de şimdi boş geç. Bir sürü ETB kutusu da var. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Alalım ne var ne yoksa. Pokemon bu. Her zaman değer. Sağ tarafta buraya Ghibli Stüdyo ile çok güzel bir köşe yapmışlar. Bu Ghibli kedicikleri Maneko Neko isimli kedicikler alınca şans getiriyormuş. Haydi plushlara geldik. Pikachu'nun ya da şu uyuyan plushların hepsi Pokemon'un eksklusif serilerinden bir tanesi. Charmander ve Bulbasaur'ın plushları da var ama onlar uyuyan serilerinden değil. Sadece uyuyan serileri eksklusif ürünlere bağlı. Ya şunun uyurken tatlılığına bir bak ya. Pikachu. Zelda. Mario. Nasıl çıkacağız buradan nasıl? Mario. Mamma mia, Mario. Luigi. Bir de üstüne ortaya Kawaii Zilla diye stand da yapmışlar. Kupayı var ya buradan fırlatıp içerideki bütün milletin Mario'daki gibi diye indiririm bak. Benimle oynama Disney böyle. Mitsukoshi mağazasında ürünlerden hariç bir de Akoya inci şovu var arkadaşlar. Buraya $20 verip canlı midyelerden bir tanesini seçiyorsunuz ve sizin için inciyi midyenin içinden çıkarıp size özel Disney kolluğu ya da kolyesi yapıveriyorlar. Akoya incinin kültürel bir de geçmişi var. Akoya inci Japonya'da 3000 yıldır ama isimli sadece kadınlardan oluşan bir grubun hiçbir snorkeling aracı kullanmadan 20 metre serbest dalış yapıp ve deniz ürünlerinin çıkardıkları bir gelenek. Akoya inci de o kültürü temsilen burada faaliyet gösteriyor.
Az önce Çin'in bölgesinde Demon Slayer dedik, katana dedik ama asıl şimdi katanaların babalarının olduğu yere geldik. Bak bir de katanalar dışında arka plana koyabileceğiniz şu bannerları da satıyorlar burada. Doğrusu bunlar benim katanalardan biraz daha fazla ilgimi çekti. Atıyorum bir heykeliniz var, Lego setiniz var ya da herhangi özel bir şeyiniz var. Gösterişini yaparken duvara bir raf koyup arka plana bunlardan koyduğunuzu düşünsenize. Bence tadından yenmezmiş. Mitsukoshi mağazasının sonunda küçücük Japonya marketi sizi karşılıyor arkadaşlar. Beni merak ediyorsanız daha saniye geçmeden yine bulduğum bir şey. Charizard'lı meyve suyu. Şimdi arkadaşlar akşam yemeği rezerve saati geldi. Le Cellier Steakhouse'da şöyle güzel bir akşam yemeği molası verelim. Sonra maceramıza yine kaldığımız yerden devam ederiz. Le Cellier Steakhouse Disney'nin bence açık ara en iyi restoranı. Le Cellier Kanada mutfağına odaklı bir steakhouse ama balık ürünlerini de sakın göz ardı etmeyin ve benim favorim olan mantarlı risottonun üzerinde gelen filet mignon'u da sipariş vermeyi unutmayın. Şimdi yemeğimiz bittiğine göre maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Bu sene Disney Epcot'ta Moana'ya özel böyle yürüyüş alanı yaptı arkadaşlar. Tam atraksiyon diyemem ama sonunda güzel bir sürpriz var. Spoiler vermeyeyim. Onun için hiç vakit kaybetmeden hadi yürüyelim. Ta Moana filmindeki Tefiti tanrıcasının heykeli. Kameradan belki büyüklüğü tam belli olmuyor olabilir arkadaşlar ama 5 metrelik bir boyutu var heykelin. Geceye doğru da Disney mükemmel bir ışıklandırma şovu yapıyor burada. O yüzden Epcot'ta günü sonlandırmak için bir yer arıyorsanız Moana'nın Journey of Water bölgesi tam ideal bir yer. Arkadaşlar bu haftaki serüvenimin sonuna geldik. Bir dahaki videoda yani Magic Kingdom Parkı'nda görüşmek üzere. Bye.